Bazen bir bilgi sahnağına tutulduğumuzu hissederiz. Haberler ve mesajlar dalga dalga üzerimize gelir. Her adımda zihnimize sızar ve kendilerine daha çok yer açmak isterler. Bilgiyi satın alırız. İnternette surf yaparız. Bazen içinde boğulduğumuz da olur. Ve modern teknolojinin nimetleri sayesinde kendi seviyemizi ölçeriz. Bilgi artık herkes için sihirli kelime oldu. Suç, akıl sağlığı, okuryazarlık, din ve bağımlılık. Konu neyse birileri bilgi toplamıştır. Olumlu yönde dönüşüm geçirme imkanı sunacaktır bu. Öte yandan belirsizliğin azalması demektir. Peki bilgi tam olarak nedir? Nasıl ele geçirilir, saklanır, paylaşılır ve kavranır? Bilgi çağı mühendisleri diye birileri var ve çoğumuzun onlardan haberi bile yok. Ama onlar aklın alamayacağı teknolojik ve felsefi devrimlere imza atarak dijital bir dünya yarattılar. Bu programda zamanımızın o sihirli kelimesinin hikayesini, Bilgi. aralıksız maruz kaldığımız, üstelik giderek güçlenen ve iyileşen bilgi akışının hikayesini izleyeceksiniz. Öyle ki kendimizle ilgili algımızı bile değiştiriyor. Şimdi hayatım bu mu yani? Gelsenize. Su çok güzel. Eğlenceli bilgi. Adım Hannah Fry. Ben bir matematikçiyim. Konuya bir itirafla girmek istiyorum. Veri denen şeyi eskiden pek sevmezdim. Esasen matematikçiler veriden pek hoşlanmaz. Profesyonel hayatımın çoğunu penceresiz bir odada oturup etrafımdaki dünyayı tanımlayan denklemlerle geçirmekten çok memnundum. Mükemmel bir şutun hızını ya da bir yarış arabasının muhteşem aerodinamiklerini hesaplayabilirsiniz. Gerçek dünyanın matematiği kesindir, düzenlidir ve zariftir. Veri bu özelliklere sahip değildir. Ama bir gün fikrimi değiştirmeme neden olan bir şey oldu. 2011 yılıydı. Karşıma bir oyun çıktı. Mark J adında çok genç bir Wikipedia kullanıcısının icadıymış. Mark şunu fark etmişti. Eğer bir Wikipedia sayfasındaki metinde gördüğünüz ilk bağlantıya tıklarsanız ve aynını sonraki sayfada yaparsanız ortaya bir şablon çıkıyor. Mesela veri sayfası, matematik, miktar, eşya ve sonra da felsefe sayfalarına bağlantı veriyor ve birkaç bağlantıdan sonra ilk veri sayfasına geri dönüyorsun. Yani kendini ilk başladığın yerde buluyorsun. O pek meşhur felsefi müzik grubu One Direction bile sizi felsefeye sokup çıkarıyor. Oraya gitmenizi sağlayan bilim olsa da durum bu işte. Aynı şey mantar, saç spreyi, marmelat, hatta fare, toz ve çorap için de geçerli. Bu çok garip bir buluştu ve bazı istatistiki veriler gerektiriyordu. Bir başka Wikipedia kullanıcısı Niall Murray bu fenomeni araştırmak için bir bilgisayar programı yazdı. İnanılmaz bir şekilde neredeyse Wikipedia sayfalarının %95'inin sizi öyle ya da böyle felsefeye bulaştırdığını keşfetti. Tamam, çok güzel. İyi de bu benim bilgiye bakışımı nasıl değiştirdi? Şimdi, Mark J'in keşfettiği şablon, yakaladığı ve analiz ettiği bilgiler sayesinde o gizli matematiksel yapıyı ortaya çıkardı. Çünkü Wikipedia her tarafta gizli gözleri ve zincirleri olan bir internet ağı. Ama matematiği çok güzel kullanan bir yapı olarak tarif edilebilir. Benim içinse bu iki paralel evren olduğunu kanıtlayan mükemmel bir örnekti. Biri somut, gürültülü ve dağınık, görebildiğiniz, dokunabildiğiniz ve deneyimleyebildiğiniz evren.
Öte yandan bir de matematiksel evren var ki sanırım anlama yetimizin anahtarı orada yatıyor ve bilgi bu iki evren arasındaki bir köprü. Şehirlerden suça, küresel ticarete, göçlere ve hatta hastalıklara kadar her konuda bir algımız var. Ve algılarımızın tamamı verilerle destekleniyor. İşte size bir örnek. Wiltshire köyündeki bir mandıra çiftliği ineklerine adım sayacı takarak veri topluyor. 7/24 burada olamayız. Adım sayaçları her yerde, gözümüz kulağımız. Bize gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Anlaşılan o ki inekler sıcak ortamlarda normalden çok daha fazla hareket ediyor. Adımlarını aralıksız izleyerek ve biraz da matematiğin yardımıyla döllenme için en uygun zamanı buluyorlar. Topladığımız verilere bir bakacağız. Ama çok büyük bir olasılıkla 24 saat içinde gebe kalacaktır. Veriye dayalı çiftçilik artık çok revaçta ve asırlardır uygulanan eski yöntemlerin yerini bilimin kusursuzluğu alıyor. Aklınıza gelebilecek hemen her sanayi kolu artık verilere güveniyor. İnsanlık tarihinde muazzam bir devrim yaşanıyor ve bu konuda hepimiz hemfikiriz. Profesör Luciana Floridi, Oxford Üniversitesi. Dijital dünya analog dünyanın yerini alıyor. Verilere dayalı bir dünya. Bu veriler biyolojik ve fiziki bilgiden çok kodlardan oluşuyor. Bu olağanüstü bir durum. Peki neden felsefe? Çünkü sıra dışı meydan okumalarla karşılaştığınızda yapacağınız en kötü şey ona yaklaşmaktır. Hamlenizin süresini uzun tutmalısınız. Aradaki mesafe ne kadar uzunsa hamle süresi o kadar uzar. İşte o hamleye felsefe denir. Madem öyle, biz de acele etmeyelim ve işe kelimenin kendisiyle başlayalım. Veri, yani data sözcüğü Latince datum sözcüğünden geliyor. Anlamı verilen şey. Veri bir nesneyle ilgili tanımlar, sayılar ya da ölçüm değerleri olabilir. Ve her formatta olabilir. Analiz edildiğinde her şey bilgiye dönüşür ve bilgi bilimin ham maddesidir. Bilgeliğe giden tek doğru yoldur. Veri konusundaki verilere bir bakalım. Bilim ve sanayi devriminden önce veri sözcüğü çok az araştırılıyordu. Ama sonra bilim insanları bir araya gelip gözlem yapmaya ve daha çok veri yaratmaya başlayınca sözcüğü basılı kaynaklarda daha çok görmeye başladık. Bilgi çağının gelişi her şeyi değiştirecekti. İngiltere'de sanayi devrimi. Muhafazakarlara göre gelişen endüstri ve büyüyen şehirler hem manzarayı hem de günlük hayatı tanınmayacak derecede değiştiriyordu. Bu ortamda ortaya alışılmadık bir adam çıktı. William Farr. O bilgiyi endüstriyel kapsamda yöneten ilk insanlardan biriydi. William Farr'ın alışılmadık bir yetişme tarzı vardı. Bir işçinin oğluydu. Fakat her nasılsa tıp eğitimi almıştı. Bu onun sınıfından birisi için alışılmadık bir şeydi. Dr. Allen Fife, tarihçi, St. Andrews Üniversitesi, niteliksel Viktoryen bilgi devrimi üzerine uzman. Farr çok geçmeden bütün dikkatini istatistik bilimine çevirdi. Aldığı tıp eğitimi nedeniyle özellikle halk sağlığı, ortalama yaşam süresi ve ölüm nedenleriyle ilgileniyordu. İstatistiklerle ilgilenen biri için olmazsa olmaz tek yer vardı. Somerset House Londra'daki nüfus dairesiydi. Farr 1839 yılında hayalindeki işi bulmuştu. Bu binanın kuzey kanadında sadece eczacı, tıp yazarı ve istatistikçi William Farr'ın sözü geçiyordu. Onun bürosu fabrika gibi işliyordu. Çok büyük miktarda veri toplanıyor, işleniyor ve analiz ediliyordu. Ülkedeki her doğum
ölüm, evlenme ve boşanmanın vakası kayda geçiriliyordu. Ve ortaya büyük resim çıkıyordu. Bilgilendirme ve toplumsal reform politikalarını kolaylaştıracak o büyük bilgi kaynağı buradaydı işte. 19. asırın başlarında İngiltere'nin nasıl bir değişimden geçtiğini ve insanların bundan ne kadar az haberdar olduğunu bazen hatırlayamıyoruz. Farr nüfus yoğunluğunu ve ölüm oranları üzerine bir analiz yapıp Liverpool'da ortalama yaşam süresinin kesinlikle felaket olduğunu ortaya koydu. Bu şehirde ortalama yaşam süresi çevre bölgelerden çok daha kötüydü. Bu birçok insan için sürpriz oldu. Farr, Somerset House'ta sistematik şekilde bilgi toplamaya devam ediyor ve bir devrime öncülük ediyordu. Toplumu değiştirecek gerçek resmi ortaya çıkarıyordu. Yaptığı işin ölçeği o dönemin bir gazetesine haber olmuştu. Bu büyük kemerli odalarda 28 milyon insanla ilgili doğum sertifikaları da dahil her bilgi kayda geçiyordu. Doğumlar, evlilikler ve ölümler. Burada herkes eşitlik ilkesiyle kayıtlara geçiyordu. Bu resmen bir devrimdi. Burada sıradan insanların, adli sicil kaydı bulunanların, edebiyatta, sanatta ya da bilimde öne çıkanların, yani herkesin kayıtları yan yana bulunuyor. Fakat Farr'ı motive eden amaç, veri koleksiyonu yapmak değildi. Elindeki verileri analiz ederek toplumun en büyük hastalığına çare bulma ihtimaliydi. Victoria dönemi hastalıklarının en çok korkulanı muhtemelen koleraydı. Hastalığın özelliği şuydu: sabah kendinizi iyi hissediyor ama akşam ölmüş olabiliyordunuz. 1830 ile 1860 yılları arasında sadece Londra'da on binlerce kişi öldü. Hiç kimsenin nedenini bilmediği kolera gibi bulaşıcı hastalıklar zamanın en büyük sağlık sorunu haline geldi. O zamanlar Londra ne kadar güzel görünürse görünsün, şehre korkunç bir koku hakimdi. O dönemin yöneticileri insan dışkısından kurtulmanın bir yolunu bulamamışlardı. Dolayısıyla dışkılar oluklardan açık lağımlara ve oradan Thames Nehri'ne akıyordu. Şehir o kadar kötü kokuyordu ki muhtemelen hastalıkları taşıyan şey o pis havaydı işte. Farr her kolera salgınında inanılmaz sayıda veri topladı. Amacı insanları riske atan şeyin kötü hava olduğunu ortaya çıkarmaktı. İnsanların ödediği gelir vergisini baz alarak koleradan etkilenen farklı mahalleler üzerinde koleranın etkilerini inceledi. Kraliyet Rasathanesi'ndeki arkadaşlarından iklim koşulları ve hava sıcaklığı hakkında bilgi talep etti. Veriler içinde en mantıklısı tipografiydi. Bu veri Thames Nehri'nin yüksekliğiyle ilgiliydi. Bu verileri inceleyen Farr, yükseklikle ilintili bir matematik kuralını ortaya attı. Elde edilen sonuçlar, Thames Nehri'nden ne kadar yüksekte yaşarsanız kolera ölümlerinin o kadar azaldığını ortaya koydu. Raporlarını 1852'de yayımladı. Lancet bu raporları her ülkenin her çağda en çok dikkate alması gereken eserlerden biri olarak tanımladı. Burada tek sorun şuydu: evet, Farr'ın çalışması takdire şayandı ama mantıken hatalıydı. Farr o zaman pek revaçta olan kolera hava yoluyla bulaşıyor teorisini kullanmıştı. Statükonun gücü böyleydi işte. Fakat 1866'da Londra'nın doğusunda 2500 metrekarelik bir alanda 5500 insan koleradan ölünce Farr fikrini değiştirdi. Farr bir sonraki raporunu yazdığında veriler farklı bir hikaye anlatıyordu. Bu rapor hastalıkla savaşta bir dönüm noktası oldu. Ölenler arasında ortak nokta yükseklik filan değildi. İçme suyuna karışan kanalizasyondu. Bu yeni raporla Farr kendi çalışmasını tekzip etmişti sanki. Ama bence bu mükemmel örnek bilginin neler yapabileceğini gösteriyor. Bilimsel buluşlar için şart olan köprüyü kuruyor. Teoriden kanıta, problemden çözüme. Çok miktarda doğru veri olsa bile gerçeğe ulaşılacağı garanti değildir.
Ama eninde sonunda bilginin varlığı dengeyi sağlayan etken haline gelir. En güçlü inançlar bile yıkılabilir. 20. yüzyılın gelmesiyle birlikte bilginin ağırlığıyla baş etmek gittikçe zorlaşıyordu. Bilgiler, örneğin nüfus sayım sonuçları, uzun formlar halinde saklanıyordu. Bu verileri işlemek yıllar sürüyordu. Ve dolayısıyla istatistiki sonuçlar çoğunlukla zaman aşımına uğruyordu. Bu kadar sayıyla uğraşmak zaten kolay iş değil. Fakat nüfus sayımını bu şekilde yapıyorsanız durum çok farklı oluyor. Aldatıcı bir şekilde çok basit gibi görünen bir çözüm geliştiriliyor. Ve şimdilerde buna bilgi devrimi diyoruz. Kartlara delikler açılarak bilgiler kodlanıyor. Bu kartlar daha sonra ayırma makinesine yollanıyor. Bu makinelerin her biri dakikada 22.000 karta bakıyor. 1950'lere gelindiğinde bilgi işlem süreçleri ve basit hesaplar makinelere yaptırılıyordu. Yani gelecek nesil bilgi işlem makinelerinin temeli atılıyordu. Bu devrime öncülük edenler çok farklı bir iş kolunda çalışıyorlardı. Londra'nın çok büyük bir restoranında çoğu 80'lerinde ve 90'larında olan bir grup kadın ve erkek özel bir buluşma gecesinde bir araya geldi. İşverenleri Jay Lyons kariyerinin zirvesindeydi. Ülkenin her yanındaki yüzlerce çay salonuna İngiliz çayını ve pastalarını satan bir erzak toptancıydı. Yüzlerce gıda kalemi var. Bütün bu malzemeler farklı miktarlarda ve her gün belli zaman dilimlerinde çay salonlarına teslim ediliyor. Bu insanlar Jay Lyons'ın eski fırıncıları ya da çay salonu çalışanları değildi. Bu insanlar matematik yetenekleri için işe alınmıştı. Lyons'ın elinde işlenmesi gereken devasa bilgi yığını var. Çoğu en az önemli bilgi kategorisindeydi. Örneğin bir çay salonundaki bir fincan çay satışı ile ilgili belgeler de vardı. Fakat her birinin makbuzu vardı ve kayıtlara geçirilmesi, sonra da muhasebeleştirilerek işletme defterine geçirilmesi lazımdı. Yaptığınız her işlemi 2 kere yapmanız yetmiyordu. Daha sonra bu işlem başka biri tarafından da kontrol ediliyordu. Milyonlar ve milyonlarca verinin işlenmesi, sonra bu verilerin depolanması başlı başına bir sorundu. Lyons'ın ekibi 1951'de Lyons Elektronik Ofisi'ni kurarak bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Ofisin adı kısaca Leo'ydu. O dönemde çok az sayıda bilgisayar vardı ve bunlar sadece bilimsel ve askeri araştırmalar için kullanılıyordu. Tam da bu nedenle iş amaçlı bilgisayar radikal bir yenilik ve yepyeni bir teknoloji demekti. Her kadın yöneticinin elinde haftanın her günü için geçerli bir sipariş listesi oluyor. Kadın yönetici telefonla merkez ofisi arıyor ve verdiği siparişler kart üzerine işleniyor. Sekreter kız duyduğu her şeyi karta delikler açarak kaydediyor. Sonra bu kartlar Leo'nun yapacağı işlemler için makineye yükleniyor. Bu inanılmaz ağır sekreterlik işini hafifletmek için büyük bir fırsattı. Bütün zor işi aldık ve otomatik sisteme yükledik. Leo'dan önce çalışanların maaşlarını hesaplamak tecrübeli bir sekreterin 8 dakikasını alıyordu. Ama Leo sayesinde bu süre şaşırtıcı bir şekilde 1,5 saniyeye düştü. O kadar heyecan vericiydi ki sürekli yeni çığır açan buluşlar yapıyorduk. Yaptığımız şeyler kesinlikle daha önce hiçbir yerde, hiç kimse tarafından yapılmamıştı. Parçası olduğumuz o dönüşümün farkında olduğumuzu hiç sanmıyorum. Savaş sonrası yıllarda bu yeni bilgisayar teknolojisinde büyük bir ilerleme yaşandı. Leo kayıtlarında kağıt, kaset ve kart kullanılıyordu. Ama çok geçmeden manyetik teyp ve disk kullanan makineler yapıldı. Bunlar daha fazla bilgi topluyor, çok daha hızlı hesap yapıyordu. Artık daha fazla iş yeri ve resmi kurum bu makineleri kullanıyordu. Matematik alanında uygulamalar daha yüksek seviyelere çıkmıştı artık. Ve çok az bilinen veri sözcüğü çok kullanılan bir sözcük haline geldi. Veri isim, veri iletişimi, veri edinme, veri kurtarma, veri akışı, veri bankası, veri yoğunluğu, veri kaybı,
Veri terminali. Veri her şey için sihirli bir kelime halini aldı. İşin gerçeği bizimle dünyanın geri kalanı arasında ve hatta bizimle kendimiz arasında bir tür arayüz oldu. Bedenlerimizi verilerle anlıyoruz. Toplumu verilerle anlıyoruz. Evrenin fizik kurallarını verilerle anlıyoruz. Ekonomiyi, sosyal bilimleri de öyle. Biz verilerle oynuyoruz. Yani işin özünde sürekli olarak verilerle etkileşim içindeyiz. Hem de her gün. Hangi formatta olursa olsun insan iletişiminin tamamı verilere dayalıdır. Etkili ve verimli iletişim kurma arzusu sayesinde 20. yüzyılın en önemli akademik makalelerinden biri yayımlandı. İletişimde matematik teorisi haklı olarak bilgi çağının Magna Carta'sı olarak tanımlandı. Bu makale Bell laboratuvarlarında çalışan çok genç ve çok parlak biri tarafından yazıldı. Bell laboratuvarları Amerika'nın telekomünikasyon merkeziydi ve telefonun mucitlerinden biri olan Alexander Graham Bell tarafından kuruldu. Bu makale 1948 yılında Claude Shannon tarafından yazıldı. Ve henüz başlamakta olan bilgi devriminin teorik çerçevesini işte bu makale belirledi. Onu tanıyanlar Shannon'ı hayatı boyunca bilmece çözen bir insan ve bir mucit olarak tarif ediyorlar. En doğru bilgi kaydetme yolunu hafızasına tanımladım. Daha sonra onu zaten çok iyi bildiği labirentin herhangi bir yerine koyabilirim. Tek bir hatalı dönüş yapmadan en doğru şekilde hedefine ulaşacak. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Shannon veri şifreleme sistemleri üzerinde çalıştı. Bu sistemlerden biri Churchill ve Roosevelt tarafından kullanıldı. Ama Claude Shannon'ın Bell laboratuvarlarındaki asıl işi tam bir sivil toplum sorunu haline gelen telefon hatlarındaki cızırtıları yok etmekti. ...20. yüzyılın analog dünyasındaki telefonlarda konuşmanız böyle bir ahizeyle elektrik sinyallerine çevriliyordu. Ve sonra kablolar aracılığıyla karşıya gönderiliyordu. Ses sinyalleri kablo üzerinden gidiyor ve diğer uçtaki alıcı cihaza ulaşıyordu. Sonra sinyal ses dalgalarına çevriliyor ve ahizeyi kaldıran her kimse onun kulağına gidiyordu. Burada sorun şuydu: elektrik sinyali hat üzerinde ne kadar uzağa giderse ses o kadar zayıflıyordu. Ve haliyle hattaki cızırtı yüzünden konuşmayı duymak zorlaşıyordu. Ayrıca sinyalin gücünü de artıramıyordunuz. Çünkü o zaman cızırtı da artıyordu. Shannon'ın dahiyane buluşu hem basit hem de çok güzeldi. Yapılamayanı yapmıştı ve konuşmayı inanılmaz basit koda dönüştürmüştü. Alo. Önce ses dalgası algılanıyor, sonra da örnekleniyor. Alo. Her noktaya 0 ve 1 kodları atanıyor. Daha sonra ortaya çıkan uzun rakamlar dizini kablo üzerinden gönderiliyor. Sıfırlar kısa ve alçak voltaj sinyali, birlerse yüksek voltaj patlamaları olarak yollanıyor. Bu kodlardan oluşan orijinal ses mesajı diğer uçta temiz bir ses mesajı olarak yeniden oluşturuluyor. Alo. Shannon bu sıfırlara ve birlere, yani bu en küçük bilgi parçacıklarına isim veren ilk kişiydi. Bunlara bit ya da ikili sayılar deniyor. Bitlerin ve arkasındaki matematiğin gerçek gücünün kullanım alanı günümüzde sadece telefonlar değil elbette. Bu teknoloji metinler ve resimler dahil her şey için yeni yollar açtı. Artık hepsi 0 ve 1 olarak kodlanıyor. Verilerin bitler halinde dijital olarak depolanma ve paylaşılma imkanı dünyada büyük bir dönüşüm yaratacaktı. Eğer bir dahi arıyorsak, o kişi çağımızda matematiğin ve bilimin temelini yeniden yaratan kişidir. Yani Colt Shannon'dır. Bir noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Shannon tarafından geliştirilen teori, veri iletimiyle ilgilidir. Bunun gerçek anlamda iletilen verilerle bir ilgisi yoktur. Gerçek olup olmaması, önemli olup olmaması fark etmez. Yani 0 ve 1, yazı mı tura mı ya da benimle evlenir misin sorusunun yanıtı değildir. Bilgiyle ilgili bir teoridir ve elbette bir veri mevcuttur.
Yani benimle evlenir misin? Ya da yazı mı tura mı sorularında olasılıklar %50'ye 50 ise bilgi miktarı, yani iletilen Shannon bilgisi aynıdır. Shannon'ın bilgisi sizin ya da benim düşündüğümüz gibi bir şey değil tabii ki. Her şeyi sadece sıfır ve birlerle kodlamak çok takdir edilesi bir buluş. Ama hepsi bu değil. Shannon ayrıca matematik alanında devrim yaratacak bir fikir daha ortaya attı. Burada gördüğünüz denklem sayesinde bir HD filmin tamamını incecik bir plastik zarın üzerine yerleştirebiliyor, filmleri internet ortamında oynatabiliyorsunuz. Evet, kabul ediyorum, göze pek hoş görünmüyor. Ama hevesiniz kırılmasın, çünkü Scrabble kelime oyununu kullanarak bu denklemin nasıl çalıştığını size açıklayacağım. Bir an için sadece A harfini kullanarak yeni bir alfabe yarattığımı hayal edin. Bu torbada sadece A karoları var. Ve torbadan bir A karosu çekme şansım 1. Yani sonuçtan %100 eminiz. Shannon matematiğine göre A harfi 0 veri taşıyor ve işte buna Shannon bilgisi deniyor. Biraz daha yaratıcı ol mu diyorsunuz? Pekala. Alfabemde şimdi 2 harf var. A ve B. Bu torbada eşit sayıda A ve B karosu var. Şimdi bu torbadan bir A karosu çekme ihtimalim yarı yarıya indi. Ve her harf bir bit Shannon bilgisi taşıyacak. Elbette gerçek mesajlar gönderirken gerçek alfabeyi kullanacaksınız. Ama diğer lisanlarda olduğu gibi konuştuğumuz dilde de bazı harfler diğer harflerden daha fazla kullanılıyor. Mesela %5.9'luk kullanım oranıyla H harfi en çok kullanılan harflerden biri ve taşıdığı Shannon bilgisi 4.1 bit. Ne tesadüf ki H harfinin Scrabble oyunundaki puanı 4. Ama tabii ki çok daha egzotik ve nadir harfler de var. Mesela Z gibi. Dilimizde kullanım oranı %0.07 ama taşıdığı Shannon bilgisi 10.5 bit. Scrabble'daki puanı da 10. Bitler belirsizliğimizi ölçer. Tahmin edeceğiniz sözcük 3 harfli ise ve buradaki harf Z ise sözcüğün ne olacağıyla ilgili çok bilgiye sahipsiniz demektir. Ama sözcük H ile başlıyorsa doğru sözcüğü tahmin etme olasılığınız azalır. Çünkü H daha çok kullanılan bir harftir. Şimdi bütün bu belirsizliği sarıp sarmalayıp aynı torbaya atarsak geriye bu denklem kalır, Shannon entropisi. Yani her semboldeki bit sayısı çarpı sembolün çıkma ihtimal sayısının toplamı. Bu çok zekice bir öngörü. Dolayısıyla matematik sayesinde her mesajın kodu çoklu karşılaştırmayla ölçülebilir. Sinyalin ya da her harfin eşit olarak kodlanması gerekmez yani. Burada köpeğim Molly'nin videosunu görüyorsunuz. Bu videonun arkasındaki dijital kod genelde hiçbir bilgi kaybı olmadan %50 oranında sıkılaştırılabilir. Fakat bunun bir limiti var. Daha fazla sıkıştırmak videoyu paylaşmada ve indirmede kolaylık sağlıyor olabilir. Ama kalite asla orijinali gibi olmayacaktır. Shannon'ın bu çalışmasının önemini gerçekten abartmıyoruz. Çünkü o olmasaydı şu an elimizde JPEG'ler, zip dosyaları, HD filmler ve dijital iletişim olamazdı. Ama iş orada da bitmiyor. Bilgi teorisinin matematiği bizlere bilginin anlamı hakkında bir şey anlatmasa da bizim kendimizi ve toplumumuzu anlamamızı sağlayacak bir yol açıyor. Çünkü hemen hemen her şey ölçülebilir ve veri olarak kodlanabilir. Biz sinyallerin insan toplumu aracılığıyla dolaştığına inanıyoruz. İnsanlar işlerini yapmak için sinyalleri kullanır. Birçok açıdan sosyal hayatımız ileri geri gidip gelen sinyallerden oluşur. Peki sinyal nedir? Dr. Simon Dedeo, kompleksite bilimcisi. Santa Fe Enstitüsü, Scrabble puanı 17. Bir sinyal almış olmanız daha önce olduğunuzdan daha az kararsız olacağınız anlamına gelir.
Yani bir sinyali ölçerek veya sayısal değerini belirleyerek belirsizlikte bir değişim yaratmış olursunuz. Shannon matematiğiyle sinyallerin ölçülmesi yöntemi, kompleksite biliminde yaygın olarak uygulansa da tarihçiler arasında az bilinen bir yöntemdir. Matematiği severim. Kesinliği severim. Güzelliğini severim. Profesör Tim Hitchcock, tarihçi, Sussex Üniversitesi. Scrabble puanı 39. Matematiğin kesinliğini seviyorum. Dünyaya matematiğin verdiği bakış açısıyla bakmayı, yaptığım işe getirdiği kesinliği seviyorum. Tarih ve bilim arasında böyle önemli bir işbirliğine gidildi. Çünkü sıradan insanlar hakkında bugüne kadar bir araya getirilen en büyük dijital metnin analiz edilmesi gerekiyordu. Bu metin İngiltere ve Galler Ceza Mahkemesi ile Londra Old Bailey Mahkemesi'nin zabıtlarını içeriyordu. Bu mahkemelerde 1674 ve 1913 yılları arasında yaklaşık 200 bin davaya bakılmıştı. Toplumun her kesiminden insanların, yetimlerin, hizmetçilerin, kadınların ve erkeklerin ve elbette her türden suçlunun günlük konuşmalarında kullandıkları 127 milyon kelimeyi kapsayan bir metinden bahsediyoruz. Metni bu kadar değerli kılan şey tam da bu işte. Old Bailey zabıtlarının ve bu devasa boyuttaki veri setinin en heyecan verici tarafı şu. Sadece tek bir sinyal almakla kalmıyoruz. Zaman içinde ortaya çıkan sinyallere de bakma fırsatı buluyoruz. Her bir kelimenin kapsadığı bilgiyi ele geçirmek için Shannon matematiği kullanılabilir. Alfabede olduğu gibi bir kelimeden ne kadar az beklenti içinde olursanız, taşıdığı bilgi miktarı o kadar fazla olur. O dönemde bir mahkeme salonuna girdiğinizi ve tek bir kelime duyduğunuzu hayal edin. Bizim cevabını aradığımız sorduğumuz soru şu. O sözcük işlenen suçla ilgili ne kadar bilgi taşıyor? Biz bunu merak ediyoruz. Belirsiz, belirli. Şu sözcüğü çok duyarsınız. O. Bu bütün duruşmalarda çok geçen bir sözcük ama size hiçbir bilgi vermez. Duyduğunuz çoğu sözcük neler olduğuna dair temel sinyalleri içerir. Ama sonra cüzdan sözcüğünü duyarsanız, bu gerçek bir bilgi aktarır. Ardından madeni para, yakalamak ve vurmak sözcükleri gelir. Sözcük ne kadar az kullanılıyorsa o kadar fazla bilgi içerir. Sinyal daha güçlü olur. Old Bailey'de gördüğümüz en net sinyallerden birisi, en açık kehanetlerden birisi, medenileşme süreci diye bilinen bir kavram. Şiddet içeren ve şiddet içermeyen suçların ayrı tutulması konusuna giderek artan bir hassasiyet olduğunu ifade ediyor. Mesela birisi size vuruyor ve mendilinizi çalıyor. 1780'de 18. asır şartlarında mendile odaklanırsınız. Burnunuz kırılmış veya kaburganız kırılmış umursamazsınız ama birkaç kuruşluk buruşuk mendil için üzülürsünüz. Ama bundan 100 sene sonra, yani 1880 senesinde hem sizin bakış açınız hem de mahkeme salonunda bulunan şahısların sarf ettikleri sözler de gösteriyor ki herkesin odaklandığı nokta kırılan burun veya kırılan kaburgalar oluyor. Dünyaya bakış açımızda, dünya hakkındaki düşüncelerimizde ve sosyal ilişkilerin işleyişinde büyük bir değişim oluyor. O dönemde işlenen vahşi suçlarda geçen en güçlü sözcük sinyallerine bakar mısınız? 18. yüzyılda, yani eşkıyaların hüküm sürdüğü dönemde hırsızlıkla ilintili sözcükler egemen. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde en büyük ağırlık fiziki şiddetin kendisinde ve kurban üzerinde bıraktığı etkide. Algının zaman içinde geçirdiği değişimi gözlemlemek için kullanılan dile nasıl kullanıldığına ve kimin hangi kapsamda dili kullandığına bakarız. Sanırım bu çalışmaya asıl gücünü veren de bu. Milyarlarca kelime var. Yığınla Google kitabı var. 1001 çeşit basılı gazete var. Parlamentoda yapılan 1001 çeşit konuşma, kiliselerde verilen vaazlar var. Ve tüm bunlar bir anda veri oluyor ve analiz edilebiliyor. 20. yüzyılın ortalarında bilgisayarların hızlı bir şekilde gelişmesi, kodlama, depolama ve veri analizi kapasitemizi inanılmaz derecede artırdı. Ama veri paylaşımının nasıl yapılacağı meselesine çözüm üretmek biraz daha uzun sürdü.
Burası Birleşik Devletler'in en önemli bilim enstitüsüne ev sahipliği yapıyor. Ama siz muhtemelen burayı daha önce hiç duymadınız. 1900'lü yıllardan beri bu enstitü fiziğin her alanında telsiz iletişimi, mühendislik, malzeme bilimi, aeronautik ve hatta gemi tasarımında muazzam bir ilerleme kaydetti. Burası NPL, yani Londra'daki Ulusal Fizik Laboratuvarı. İlk atomik saat burada yapıldı. Radar, otomatik bilgisayar cihazı yani ACE burada icat edildi. ACE bilgisayarı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burada çalışmaya başlayan Alan Turing'in parlak buluşuydu. Turing'in bilgi tarihine yaptığı katkı muazzamdı, orası kesin. Ama bizim hikayemiz başka bir kişi hakkında. Buraya Turing'le çalışmaya gelen başka biriyle ilgili. Muhtemelen daha az bilinen bir isim. Donald Davis. Davis, 2. Dünya Savaşı sırasında gizli İngiliz nükleer silahlar araştırmasında çalıştı. Daha sonra Turing'e katıldı. Kariyerinde yükseldi ve 1966'da programlama biriminin başına getirildi. Davis sadece dijital bilgisayarla ilgilenmiyordu. Hayatı boyunca telefonlara ve komünikasyona aşırı bir ilgi duymuştu. Annesi postanenin telefon santralinde çalışıyordu. Daha çocukken bile telefon aramalarının o devasa iletişim ağında nasıl yönlendirildiği konusunda çok şey biliyordu. Ve bu mükemmel eğitim sayesinde kariyerinin temelleri atılıyordu. Roger Scantlebury, bilgisayar bilimcisi, Ulusal Fizik Laboratuvarı. Donald Davis nasıl biriydi? Harika bir patrondu. Çok cana yakın biriydi. Herkes onun büyük dehasının farkındaydı ama zor biri değildi. Çok iyi bir adamdı. Onu herkes severdi. Davis ekibiyle birlikte bilgisayarlar arasında veri paylaşımını sağlayan sistemi geliştirdi. Yani bir network prototipi yaptı. Bilgisayarları birbirlerine, insanları da bilgisayarlara bağlamak gerekiyordu. Donald bu ihtiyacı saptayan kişi oldu. Fakat bu delikli kartlarla, kağıt şeritlerle, motosikletlerle veya tellerle mümkün değildi. Amacın dosyaları ya da programları aktarmak ya da başka bir bilgisayardaki programı uzaktan kullanmaksa, telefon şebekesi bu iş için uygun değildir. Dijital çağ öncesinde şifreli bir dosyayı telefon hattı üzerinden yollamak demek, aktarım süresince telefon hattının meşgul olması demekti. Elimizde büyük bir fırsat vardı çünkü arazi bize aitti. 78 dönümlük arazide 50 bina vardı ve burada bir iletişim ağı kurabilirdik. Davis ve ekibi yüksek bant genişliğine sahip veri kabloları döşeyerek telefon sorunundan kurtuldular. Amaç şebeke içinde veri aktarımını sağlayacak yeni bir sistem kurmaktı. Ve Davis, paket anahtarlama diye bir teknik geliştirdi. Buradaki fikir şuydu, yollayacağınız her neyse onu eşit parçalara bölüyorsunuz ve standart zarfları düşünün. Parçaları bu zarflara koyuyorsunuz ve postalıyorsunuz. Bu veriler ağ içinde ayrı ayrı hedefe ulaşıyor ve varış noktasında yeniden birleştiriliyor. Davis'in fikrini anlatabilmek için Roger'la birlikte NPL'in ilk paket anahtarlamalı veri aktarım sistemini tekrarlamaya çalışacağız. Bu sizin günlük spor egzersizlerinizden biraz daha karmaşık. Bu alan veri iletişim ağı. Burada temsili olarak 2 bilgisayar bulunuyor. Başlangıç ve bitiş işaretleriyle gösteriliyor. Bu bilgisayarlar birbirlerine kablolarla ve devrelerle bağlanıyor. Bizim düzeneğimizde kabloların yerini huniler, nodların yerini hula hoplar alıyor. Düzenek tamamlandı. Şimdi bize birkaç gönüllü gerekiyor. İşte geliyorlar. Karşınızda kurum çalışanlarından kurulu destek ekip. Paket anahtarlamalı spor günümüze hoş geldiniz. 2 takımımız olacak. Mavi takım ve kırmızı takım. 2 takım da veri gibi davranacak ve aralarında bir yarış olacak. Yarışa çıkış işaretinin olduğu yerden başlayacaksınız. Bu zaten çok açık ve bitiş noktasına mümkün olduğunca çabuk gelmeye çalışacaksınız. Ama her yere gidemezsiniz. Bitiş çizgisine ulaşmak için bu hunileri ve hula hopları takip etmek zorundasınız. Bunlar bizim ağımızdaki notları temsil ediyor. Hunilerin çizdiği hatta ilerleyebilirsiniz ama hatta başka biri yoksa tabii. Anlaştık mı? Tamam. Ama bir şey daha var. Kırmızı takım üyeleri. Ayaklarınızı birbirine bağlayacağız. Yani kırmızı takım iletişim ağımızdaki büyük bir veri kütlesi gibi hareket edecek. Mavi takım üyeleri siz daha özgür hareket edebileceksiniz.
Sizin işiniz biraz daha kolay tabii. Her iki takımın da hedefi ellerindeki fasulye torbalarını birden 5'e kadar yani sırayla bitiş noktasına götürmek. Yapamıyorum. Bana yardım etsene. harika. Yardım ister misiniz? Tamam. Böyle yürümek çok Çembere girin, çembere girin. Güzel. O rekabet ruhunu istiyorum. Burada küçük veri zarflarıyla büyük veri kütleleri yarışıyor. Süre tutacağım. Hazır mısınız? Tamam. Sıra sende Roger. Unutmayın, hat açılana kadar başkası giremez. Kırmızı ve mavi takımlar tam olarak aynı büyüklükte. Mesela her biri 5 megabit olsun. Ama iletişim ağı içindeki ilerleyişleri açıkça görülüyor ki çok farklı. Evet, harikaydınız. Pekala, mavi takım 13 saniyede tamamladı. Çok etkileyici bir skor. Kırmızılarsa 20 saniye. Bu paket anahtarlama için bir zafer demek. Çok iyi çocuklar, teşekkürler. Paket anahtarlama sisteminin dünyamız üzerindeki büyük etkisi tam burada başladı ve daha sonra her yere dağıldı. Kesinlikle öyle oldu. Dünyaya paket anahtarlamayı biz verdik. Tüm dünya ama özellikle Amerika bunu aldı ve muazzam ilerletti. Donald Davis'in paket anahtarlama sistemini tasvir eden bu küçük yarış, daha sonra interneti kuracak olan insanlar tarafından benimsendi ve uygulandı. Bugün bütün sistem hala bu fikir üzerinden işliyor. Diyelim ki size köpeğim Molly'nin bir fotoğrafını maille yollamak istiyorum. Fotoğraf ilk önce 1000'den fazla veri parçasına bölünecek. Her birine nereden geldiği, nereye gideceği yani adres damgası vurulacak. Sonra paketler hareket etmeye başlayacak. Varış adresinde hangi sırayla geldiklerine bakılmaksızın görüntü yeniden bir araya getirilecek. Paket anahtarlama sisteminin ilk yaratıcılarından biri şu anda burada, yanımızda. Onlara soru var mı Roger? Yani hazır onları bulmuşken illa soracak bir sorun vardır değil mi? Neden internetim çok yavaş çalışıyor? Bunu bana sormayın. Sadece birkaç 10 yıllık bir sürede çok uzun bir yol kat ettik. Şu anda 3,4 milyar insanın evinde internet erişimi var. Ve bu sayının 4 katı kadar telefon, ayrıca online veri paylaşan cihaz var. Yani internet her yerde. 21. yüzyılda telefonlarımız, tabletlerimiz ve akıllı cihazlarımızla yaşıyoruz. Ve hepimiz verilere aşinayız. Telefonumuzun, tabletimizin ya da akıllı cihazımızın ekranına her bakışımızda tonlarca veriyle karşılaşıyoruz. Ve verilerle ilişkimiz gerçekten çok değişti. Veriler artık sadece uzmanlar için değil, herkes için. İngiltere'de veri paylaşımını ve gerçek zamanlı veri analizini her şeyin merkezine koyan bir şehir var. Bristol. Dijital teknolojiyi kullanarak şehrin nabzını tutuyoruz. Bu veriler açık, zeki ve yaşanabilir bir şehrin rotasını çiziyor. Optik, kablosuz ve örgü ağlar hepsi birlikte açık bir erişim şemsiyesi olan bir şehir yaratıyor. Erişim şemsiyesi altında bir şehrin nabzını tutmak kulağa biraz bilim kurgu film gibi ya da çok abartılı bir reklam kampanyası gibi geliyor olabilir. Ama bir an için kuşkucu tarafınızı susturun. Çünkü Bristol burada yaşayanlar için yeni bir veri paylaşım sistemi inşa etmeye hazırlanıyor. Şu anda şehir merkezinde gelecek nesil, hatta belki ondan sonraki nesil diyebileceğimiz süper hızlı bir geniş bant bölgesi var ve bu sistem kablosuz internetle de destekleniyor. Asıl soru şu, bununla ne yapabilirsiniz? Profesör Dave Cliff, bilgisayar bilimcisi. Bristol Üniversitesi. İlk bilgisayar 1979. Şimdi çok geniş bir alanda çok ama çok basit internet algılayıcı cihazlar var. Görevleri çok basit, sinyalleri algılamak. Hava kalitesi, trafik sıkışıklığına bağlı araç kuyruğu gibi sinyallerden bahsediyorum. Elinizde böyle bir ağ altyapısı varsa gerçekten çok büyük miktarda veri gerçek zamanlı olarak size ulaşır. Burada şehir çapında büyük bir deney yapılıyor. Geleceğin programlanabilir şehri diyebileceğimiz bir olgu deneniyor ve geliştiriliyor.
Bu deneyin temelinde Bristol'ın fütürist iletişim ağı, yani muazzam sayıda sensörden gelen muazzam miktarda veri var. Ve elbette ki şehri simüle edebilen ve etkin bir şekilde tekrar programlayabilen bir bilgisayar sistemi. Bilgisayar sistemi müdahalede bulunabilir, trafiğin rotasını değiştirebilir. Biz telsiz üzerinden insanlarla iletişime geçebiliriz ya da belki akıllı telefonlarına veya bileklerindeki bir cihaza mesaj gönderebiliriz. Mesaj mesela, astımınız varsa kapalı bir mekana girin diyebilir. Şehirde bulunan ne varsa, bunların hepsini birbirine bağlayan bir sistem yarattığınızda, o şehri nasıl idare edeceğinizi yeniden tasavvur etmeye başlayabilirsiniz. Şoförsüz arabalarla deneylere başlıyoruz. Şoförsüz arabaların çalışabilmesi için şehrin altyapı tesisleriyle iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Arabanızın trafik ışıklarıyla, trafik ışıklarının arabayla, arabaların birbirleriyle konuşabilmesi lazım. Ve bütün bunların gerçekleşmesi için tamamen farklı bir altyapı gerekiyor. Şehrin paylaşması gereken veri miktarı büyüdükçe, bu verilerle faydalı bir şey yapması beklenen programlama gücünün de büyümesi gerekir. Bulut bunun için var işte. Örneğin, Bristol'ın tüm trafik verilerini ya da hava kirliliği verilerini ev bilgisayarında analiz etmeye çalıştığınızı hayal edin. Bu 1 yılınızı alır. Sistem hatası. Bu süreyi 364 bilgisayar daha alarak bir güne indirebilirsiniz. Ama bu çok pahalıya patlar. Daha ucuz bir seçenek var. Analizlerinizi internet üzerinden diğer bilgisayarlarla paylaşmak. Bunu önce Google yaptı. Ama sadece temel bilgileri yayımladılar. Şimdi aynı şeyi yapmak isteyenler için ücretsiz yazılımlar var. Büyük internet şirketleri yedek bilgisayarlarını saati birkaç kuruşa kiraya veriyorlar. Yani hepimiz büyük veri analizlerimizi çok ucuza ve çabucak yapabiliriz. Bu kadar büyük bir hesaplama gücünü birkaç sene önce hayal bile edemezdik. Ama bu büyük potansiyelden tam olarak yararlanabilmek için kendi verilerimizi güvenli ve şeffaf bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. Bristol Belediye Meclisi arabanızın nerede olduğunu her zaman bilmek istese ama bu bilgiyi sadece trafik sıkışıklığını minimuma indirmek için kullansa buna cevabınız ne olurdu? Bu hiç hoşuma gitmez doğrusu. Arabamı nerede bırakacağım sadece beni ilgilendirir. Her büyük projede olduğu gibi bunun da haklı bir nedeni vardır elbette. Ama hoşuma gitmez yine de. Eğer bu bilgiyi iyi bir amaç için kullanacaklarsa evet derim ama bilgiyi nasıl kullanacaklarını, niçin ve hangi amaçla kullanacaklarını bilmem gerekir. Benim hayalimde toplanan bütün verilerin insanlığın iyiliği için kullanılacağı bir dünya var. Ama bugün yaşadığımız dünyada böyle bir ortam hayal edemiyorum. Modern bir toplumda yaşıyoruz. Verilerimizi açıkta, yani kamuya açık paylaşmıyor, güvenli bir iş ortamında saklıyoruz. Yani gerçek anlamda o toplumun bir parçası olamıyoruz. Hiç şaşırmadık. İnsanlar özel verileri konusunda çok temkinli. Temel özgürlüklerin zayıflatılmaması konusunda dikkatli olmalıyız. Aksi takdirde teknolojinin reddedilme tehlikesi ortaya çıkar. Sanırım toplum olarak ileriye gitmenin hangi koşullarda gerçekleşmesi gerektiğini tam olarak anlamamız lazım. Bu yüzden bu konu müzakere edilmeli. Çünkü bu bir ders değil, bu bir kod değil. Biz bu süreçte kuralları şehir halkıyla beraber belirliyor, birlikte şekillendiriyor, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ancak böyle karar veriyoruz. Bristol'ın teknolojik ve etik sorunlarını çözme ve ilk veri merkezli şehir olma çabasını izlemek çok enteresan olacak. Sağlık hizmetleri ve akıllı şehirler yoluyla bilgi toplama çalışmaları çok yeni ve burada gördüğümüz şey şeffaflığın giderek arttı. Bedeniniz şeffaflaşıyor, eviniz şeffaflaşıyor, şehir şeffaflaşıyor, meydan şeffaflaşıyor, toplum şeffaflaşıyor. Evet, şeffaflık iyi olabilir ama bu verilerden bir katma değer elde edip yaşam tarzınızı ve toplumsal ilişkilerinizi nasıl iyileştireceğiniz, şehri nasıl geliştireceğiniz çok önemli. Evet, veriler çok dikkatli yönetilmeli çünkü sonuçta bu insanların gerçekten sinir uçlarına dokunuyor. Ben böyle düşünüyorum. O halde ne kadar bilgi paylaşmalıyız? Trafik meselesi ayrı bir konu. Ama iş sağlık hizmetlerine gelince riskler ve faydalar daha fazla oluyor.
Ve Bristol'da küre adını verdikleri bu projeyle de sınırları biraz zorluyorlar. Nüfus yaşlanıyor ve yaşlanan nüfusun daha yoğun sağlık hizmetlerine ihtiyacı oluyor. Fakat hastanelerde bu sağlık hizmetleri için hemşirelere ve doktorlara para ödemek insanlara çok zor geliyor. Küre ekibinin ilk yaptığı şey bir eve çok sayıda ufak aygıt yerleştirmek oldu. Bu ufak aygıtların her biri farklı sinyalleri izleyerek evde neler olup bittiği hakkında bilgi toplayacak. Ateşinizi, kalp atış hızınızı ölçen aygıtlar var. Merdiven inip çıkarken topallayıp topallamadığınızı fark eden cihazlarımız da var. Bu deney evinde bir gece geçirmem için beni davet ettiler. Ama maalesef evin yerini size söyleyemem. Buna iznim yok. Bu bir evde yaşam projesi ve yakında Bristol'daki 100 evi kapsayacak. Profesör Ian Craddock tarafından yürütülen projede devasa boyutta veri toplanıyor. Sensörlerden biri bu olmalı. Evet, o bir video sensörü. Mutfakta pek çok sensör var. Holde bir video kamera ve birkaç ortam sensörü var. Burada da sensörler var. Evet, hepsi açıkta görünüyor zaten. Ev 3 boyutlu video üretebiliyor. Kola takılan bir cihaz vücut pozisyonu, konum ve hareket verilerini topluyor. Peki ne kadar veri topluyorsunuz? Proje kapsamını bu evden Bristol'deki 100 eve daha genişleteceğiz. O zaman toplamda 2 petabayt veri toplamış olacağız. Tanrım, evimdeki bilgisayarın hard diski 1 terabayt bile değildir. Ve bahsettiğin miktar bunlardan 20.000 tane demek. Evet, çünkü insanların birbirleriyle ve ortamla girdikleri karşılıklı etkileşim çok karmaşık ve çok değişken bir şey. Bu yüzden çok zor bir çalışma. Özellikle bu devasa boyuttaki veriden bir anlam çıkaracak veri analistleri ve bilgisayar uzmanları için. Proje kapsamında yatak odasına ve banyolara kamera koymaya gerek yokmuş. Bunu öğrendiğime çok sevindim. Ama geceyi yapayalnız geçirmem gerekiyor. The very first thing that I'm going to do is pour myself a nice bloody big glass of wine. There we go. So that nice glass of wine that I'm enjoying now isn't completely guilt-free because I've got to admit to it to the University of Bristol. Yaptığım her şeyin kaydını tutmam gerekiyor. Çünkü yaptığım şeylerle toplanan veriler karşılaştırılacak. Böylece makinenin öğrenme sürecine yardımcı olacağım. Ekibin bilgisayarlarına yemek yapmak, çamaşır yıkamak ve uyumak gibi aktiviteleri otomatik olarak nasıl izleyeceklerini öğreteceğim. Verilerdeki normal davranış sinyallerine bakacağız. Her şey bilim için. Benden pek umulmadık şeyler de yapmam istendi. Resmen püskürttüm. Amaç bir gün hastalık durumunu saptamaksa, ekibin sıra dışı davranışların nasıl yakalanacağını öğrenmesi gerekiyor. Tamam. İşte oldu. Şimdi bunu mutfağa götüreceğim. Bu oldukça garip bir deneyim. Isı sensörleri, nem sensörleri, duygu sensörleri, hatta kolumdaki cihaz, hiçbiriyle sorunum yok aslında. Ama nedense bu vücut pozisyonu beni rahatsız ediyor. Öte yandan bu kadar verinin toplanması kesinlikle inanılmaz. Bu harika bir şey. Aman Tanrım, insanlar hakkında bu kadar çok şey öğrenmek gerçekten inanılmaz bir şey. Bir şey yapmak istiyorum. Tamamen çılgınca bir şey. Bakalım bunu veriler içinde fark edebilecekler mi? Bir tür test. Pekala. Şansım varmış. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Evde geçirdiğim geceyle ilgili verilere herkes internetten erişebilir ve kameraları atlatıp nasıl kaçtığımı izleyebilir. Verilere ilk olarak bilgisayarın öğrenme programını hazırlayan kişi, yani Profesör Peter Fleck baktı. Saat 9 ve 10 arası yemek Doğru. yapıyordun. Sonra salona geçtin. Yemeği salonda nerede yedin bilmiyorum. Ben söyleyeyim, kanepede yedim. Ve televizyon izliyordun Evet, değil mi? televizyonda saçma bir şey izliyordum, doğru. Evet. Yakalandım. Saçma televizyon programları için sensör koymadık. Burada o veriler yok. Ama tamam, saat 11.30'a kadar salondaydın. Doğru. Öyle mi?
Sonra üst kata çıktın. Burada çok belirgin bir sinyal var ve ondan sonra fazla bir hareket yok. Evet, Evet, yataktaydım. sanırım yataktaydın. Uyuyordum. Yemek yapmak ve yatakta olmak gibi normal hareketleri belirlemek nispeten daha kolay. Ya tuhaf hareketleri belirlemek? Bunlar düne ait veriler ve Görebiliyorum, o anı görebiliyorum. görebiliyorsun Evet, demek ki, tamam. görebiliyorum. Ve burada bir şey oluyor ve oldukça da hızlı. Bir süre salonda kaldın ve sonra ani bir değişiklik var. Kısa bir an için mutfağa gidiyorsun ve sonra çok hızlı bir şekilde salona gidiyorsun. Evet. Evet. Deneyde şahane içeceğim ziyan Ciddi misin? oldu. İnsanlar şablonları fark etme Evet. konusunda olağanüstü Ee, derecede iyidir. Saat 9'u çeyrek geçe bu tarafa Makineler geçtin. için bu görev çok daha zorlayıcı. Ama bir kere neye bakmaları gerektiğini öğrendiklerinde bunu hiç yorulmadan yapabilirler. Sonra da oradan çıktın. Sanırım uzun vadede bu projeyi daha çok evde yürütecekseniz, insanlar sürekli olarak grafikleri izleyip duramaz, değil mi? Yani demek istediğim bu görev için bilgisayarları Doğru. eğitmelisiniz. Bu görev için bilgisayarları eğitmeliyiz. Ama karşımıza çıkan büyük bir sorun var. Bilgisayarlarımızın, makinelerimizin evdeki insan sayısının değişmesine, davranış değişikliklerine, evdeki düzen değişimine uyum sağlamayı öğrenmesi gerekiyor. Belki de makinelerin neler yapabileceği konusunda fazla iyimseriz. Evet, amacımız makinelerin neler yapabileceğini ve bunun maliyetini öğrenmek. Mahremiyet ihlali hiç istemediğimiz bir şey ve ayrıca biz toplum olarak bunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunu da tartışmamız gerekiyor. Eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa, makineler matematik terimleriyle modelimizi yaratacak ve sağlığımızı korumak için tam zamanında müdahale edecek. Ve bu tamamen yeni bir teknoloji. Çok doğru. Bilgisayar icat edildiğinden beri makinelere ve yapay zekaya büyük bir ilgi duyuyoruz. Peki öğrenebilen makineler yapmak mümkün müdür? Claude Shannon ve Alan Turing ikisi de bunun için uğraştı. Ama artık elde çok fazla veri ve şablon bulabilen algoritmalar var. Yani akıllı makinelerin hayata geçmesi artık çok daha mümkün. Büyük veri kaynaklarıyla yapay zekayı birleştirdiğimiz zaman neler olacağı hakkında birçok çarpıcı iddia duyuyorsunuz. Ve çoğu insan bundan huzursuz oluyor. Bu gayet anlaşılır bir şey. Bana sorarsanız dünya ne kadar değişirse değişsin, işin özü her zaman aynıdır. Victoria dönemi Londra'sında William Farr olmak ve koleranın nedenini anlamaya çalışmak için Bristol'ın akıllı evrelerinden birinde olmak arasında hiçbir fark yok. İkisinde de amaç matematik lisanını kullanarak veri şablonlarını anlamak. Ve makineler kesinlikle bu şablonları bulmamıza yardımcı olabilirler. Ama şablonların içindeki anlamı bulmak tamamen bize kalıyor. Endişe duymamız gereken şey akıllı teknolojilerin kendisi değil. Bizim akıllı teknolojilerle ne yapacağımız olmalı. Geleceğimizi bu teknolojiler şekillendirmeyecek. Onlara sahip olan biziz ve geleceği biz şekillendireceğiz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede bilgiye, bilime ve istihbarat verilerine sadece birkaç ayrıcalıklı insanın erişebildiği zamanlardan bugünlere geldik. Ne için olduğunun önemi yok. Konu ister tatilde nereye gideceğiniz olsun, ister yaptığınız kanser araştırmaları olsun, şurası kesin ki veri erişimi hepimizi güçlendirdi. Elbette bazı kaygılarımız var. Çünkü günlük hayatımızda yaptıklarımızda geride veri izler bırakıyoruz. Ve büyük şirketler bu veri kırıntılarının tamamını topluyor. Evet, ben iyimser biriyim ama aynı zamanda gerçekçiyim. Hep birlikte bilginin gücüne hükmedersek, geleceğin sadece birkaç kişinin değil, çoğunluğun elinde olacağına inanıyorum. Ve eğer bana sorarsanız, veriyi eğlenceli yapan da tam olarak budur işte.